Bu videomuzda arkeoloji bilimi açısından biraz daha teknik bir çalışmayla karşınızdayız. Kanalımızda ilk kez bir antik kentin detaylarına birlikte bakacağız. Amacımız bu antik kenti ziyarete gitme fırsatı bulduğunuzda, gitmeden önce bu antik kent hakkında az çok bir fikir sahibi olmanızı sağlayabilmek. Kentimiz, Priene Antik Kenti. Priene Antik Kenti'ni bizimle birlikte keşfetmeye hazırsanız, başlıyoruz. Aydın ilinin Söke ilçesi sınırları içinde bulunan Priene kenti, aslında Ege Denizi kıyısında yer alan bir kentti. Ege Denizi yakınlarındaki Priene, Helenistik kent planının olağanüstü korunmuş bir örneği olarak karşımızda duruyor. Priene, asla önemli bir kent olmadı. Nüfusu da azdı, 4000 civarında olduğu düşünülüyor. Ancak, büyük bir kent olmamasına rağmen, Yunan şehir devletlerinin olmazsa olmazı denebilecek tipik tüm kamusal yapılara sahipti. Bu kadim kent, geç Helenistik dönemde neredeyse tüm zenginliğini kaybedecek ve harap olan yapılarının yerine de hiçbir zaman yenisi yapılmayacaktı. Priene, çarpıcı bir kuruluş tarihçesine sahip. Günümüzde gördüğümüz, bildiğimiz bu kentin aslında arkaik evresi de vardı. Arkaik Priene'nin varlığını antik metinlerden, bazı arkeolojik materyallerden net olarak biliyorsak da, bu kent neredeydi bunu tam olarak bilemiyoruz. Bazı arkeologlar, arkaik Priene'nin, arkaik dönemde deniz olan Söke Ovası'nda bir yerlerde olduğunu söylerken, bazı arkeologlar da, daha yukarılarda, Mikale Dağı'nın zirvelerinde bir yerlerde olduğunu iddia eder. Gerçekten de Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla birlikte, Mikale Dağı'nın erozyona uğrayan topraklarıyla dolan nehir yatağı, sahili sürekli batıya doğru itiyor ve kenti denizden uzaklaştırıyordu. Coğrafya bunları yaşarken, Prieneliler olasılıkla 4. yüzyılın ortalarında kenti denize daha yakın bir noktaya taşımaya karar verdiler. Menderes Nehri'ne ve gitgide uzaklaşan Ege Denizi'ne tepeden bakan, muhteşem konuma sahip kayalığın üzerine yerleşip, kentin sırtını da yüksek kayalığa yaslayarak güvenli bir yaşam alanı kurguladılar. Menderes Nehri'nin alüvyon taşıma süreci, Prienelilerin yeni yerlerinde de devam ederken, artık denizden iyice uzaklaşmışlar, liman ticaretinin ve deniz ulaşımının yok olmasıyla da ekonomik gelecekleri kararmaya başlamıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda, kentte artık yerleşim iyiden iyiye azalacak ve asla eskisi gibi olmayacaktı. Yapılan kazılar bize, kentin M.Ö. 4. yüzyıldaki yerleşim planını, bugün bile yerinde görülebilen sur duvarları ise kentin sınırlarını anlatıyor. Duvarlar içinde kurgulanan kent, Miletoslu Hippodamos'un ızgara planıyla, dik açılarla birbirine bağlanan sokaklardan oluşuyor. Elbette diğer Yunan kentlerinde olduğu gibi, Priene'de de Hippodamos'un kurallarına net olarak bağlı kalınmamıştır. Belki de kentin eğimli yapısı, bazı uygulamaların yapılmasını zorunlu kılmış olmalı. Doğu-batı yönündeki sokaklar araçların geçişine izin verecek şekilde kurgulanmışken, kuzey-güney yönündeki yollar, arazinin yapısı nedeniyle dikti, hatta basamaklar eklenmişti. Henüz tekerlekli araçlar icat edilmemişken, birçok Ege kentinde olduğu gibi trafik, yaya insan ve arabasız binek hayvanlarından oluşuyordu. Kent merkezindeki agoranın etrafı, stoa adı verilen üstü kapalı sütunlu yapıyla çevrelenmişti. Aslında basit bir yapı formunda olan stoa, üstü örtülü yapısıyla çeşitli faaliyetlerin gerçekleşmesine imkan sağlıyordu. Bu örtülü mekan, kamusal faaliyetler, dükkanlar, buluşma ve sohbet alanları olmasının yanı sıra, kışın yağmurdan, yazın ise güneşten korunmak için ideal bir ortam sağlıyordu. Mimari yapıları gereği stoalar, arkasında bulunan bazı mekanlar içinde bir paravan görevi görüyor. Doğu stoa olasılıkla Zeus'a adanmış ufak bir tapınağı gizlerken, Batı stoanın arkasındaysa muhtemelen et ve balık satışı yapılan bir pazar yeri bulunuyordu. Kuzey stoanın arkasındaysa, kentin en iyi korunmuş yapılarından biri olan Boluteryon adı verilen meclis binası bulunuyor. Boluteryon, meclis toplantılarının yapıldığı bir mekan olmasının etkisiyle, küçük kapalı bir tiyatroyu andırıyor. Kareye yakın bir formda olan bu yapı, yaklaşık 500 kişilik bir oturma düzenine sahipti ve tam ortada, her toplantı öncesi kurban kesilen küçük bir sunak bulunuyordu. Boluteryon'un üstü kesinlikle ahşap bir örtüyle kapalıydı ancak,
Bu ahşap örtü, yapısı gereği günümüze ulaşmadı. Agora'dan aşağı doğru indiğimizde, bizi kayalığın güney yamacına oyulmuş Gymnasium ile stadyum karşılıyor. Dik bir arazi üzerine inşa edilen stadyumun, sadece kuzeyinde oturma alanları var. Bir zamanlar direkler ve iplerle oluşturulmuş, 8 koşucunun aynı anda start almasını sağlayan düzene ait, oyuklara sahip taştan yapılmış başlama çizgisinin parçalarının halen görülebildiği ifade ediliyor. Gimnazyumda, avlunun kuzey kısmında tespit edilmiş merkezi alan, çocuklar için bir okul işlevi görüyordu. Burada eğitim gören çocuklar duvarlara isimlerini kazımışlar. 700'den fazla ismin duvarlarda kazınmış olduğu ifade ediliyor. Örnek olarak duvarda, Pausania oğlu Epikauros'un yeri yazısı tespit edilmiş durumda. Sınıfın hemen yanında bir hamam var. Kapının iki yanına yerleştirilmiş taş havuzlar, ayak yıkamak, odanın arka duvarı boyunca uzanan bir sıra çanak ise el ve yüz yıkamak için kullanılıyordu. Boluterion'dan tepeye doğru yürümeye başladığımızda yol bizi tiyatroya götürüyor. Kentin imarının ilk günlerinde, kentle birlikte inşa edilmiş olan tiyatro, Roma dönemi eklentilerine rağmen Helenistik dönem mimarisini korumuş ve Helenistik Yunan karakterini net olarak yansıtıyor. Taşlı ve dik bir yokuştan çıktığımız caddenin ismi, Tiyatro Caddesi. Bu yolun hemen bitiminde ve solunda kalan tiyatro, M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiş. 6500 kişilik izleyici kapasitesine sahip tiyatro, sütunlu sahnesi, sahne arkası bölümü ve yarım daire şeklindeki yapısıyla günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Tiyatroda dikkatimizi çeken şey ise, oturma grubunun birinci sırasında yer alan mermer koltuklar oldu. Gösteri sırasında bu koltukların kentin ileri gelenleri için ayrılmış koltuklar olduğunu tahmin ediyoruz. Batı Anadolu'nun en iyi korunan Helenistik dönem tiyatrolarından biri olan Priene Tiyatrosu, ortaya koyduğu özelliklerle, Helenistik dönem Anadolu tiyatrolarının mimari ayrıntılarını vermesi açısından büyük önem taşıyor. Tiyatronun tasarımına baktığımızda, orkestra kısmının, Grek tiyatrolarının genel özelliği olan tam daire şeklinde değil, Helenistik dönem tiyatrolarının temel özelliği olan at nalı şeklinde biçimlendirildiğini görüyoruz. Tiyatrodan çıkıp biraz devam ettiğimizde kentin en yüksek yerine konumlandırılmış olan Athena Tapınağı bizleri karşılar. Athena Tapınağı'nı, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mausoleum'unu yapan mimar Piteos inşa etmiş. Tapınağın ayakta kalmış 5 sütununu görüyoruz. Ancak bu sütunların bilimsel olmayan bir restorasyon çalışmasıyla, arkeolojik herhangi bir çalışma yapılmadan, çevreden toplanan sütun tamburlarının ve sütun başlıklarının rastgele üst üste konulmasıyla oluşturulduğu, arkeolojik bir bakış açısıyla net olarak anlaşılabiliyor. Tapınağın çok güzel yerde konumlanıyor olması, ziyaretçiler için harika fotoğraflar çekebilecekleri bir kompozisyon oluşturuyor. Öyleyse kentin en önemli yapısı olan bu tapınağa biraz detaylı bakalım. Priene kenti yüksek bir yamaca kurulmuştur. Tapınak kentin hakim noktasındadır. Kent, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuş, tapınak da, bu kent kurulurken planlanmıştır. Bu tarihten önce de arkaik ve klasik dönem Priene'si vardı ama, burada değildi. Kent, M.Ö. 350-320'lerden itibaren burada. Erken Helenistik dönemde kentler, eğimli yamaçlar üzerine teraslama yapılarak kuruluyor. Tapınak, kentin yüksek, hakim bir noktasında ve temenos olarak adlandırdığımız bir avlu içinde yer alıyor. Tapınağa İmparator Augustos zamanında propilon adı verilen giriş yapısı eklenmiş. Avlu içerisinde, altar, tapınak gibi yapılar bulunuyor. Peki planı nasıldı? Tapınak, peripteros, yani etrafı teraslı bir plana sahip. 6x11 sütunlu. Etrafı sütunla çevrilecek kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz. 37,20x19,55 stilobat ölçüleri var. Tapınak ana kayaya oyulmuş ve taş temellerle yapılmış, 3 basamaklı krepis üzerinde yükseliyor. Doğu-batı doğrultusunda uzanan tapınağın cephesi doğuya bakıyor. Yunan mimarisinde tapınağın ve sunağın bulunduğu yer her zaman doğuya bakarken, cephesi de her zaman şehrin merkezine dönüktür. Pronaos olarak adlandırılan ön oda, Sella, yani kutsal oda ve Opistodomos'tan, arka odadan oluşuyor. Naos'u yüksekte olduğu için,
Pronaos'tan Naos'a merdivenle çıkılıyor. Bir zamanlar Sella'da, 1 metre yüksekliğindeki kaide üzerinde, Athena Polias kült heykeli vardı. Giriş ve kült heykeli, aynı eksen üzerindedir, kademeli olarak yapılmıştır. İyon düzeninde olan yapının toplam yüksekliği, 15 metredir. Tüm yapı bir oran üzerine inşa edilmiş. Mermerden yapılmış olan tapınağın mermeri, Mikale Dağı'ndan getirilmiş. Eğer günümüze ulaşsaydı cephesinde aslanbaşı çörtenler, diş sırası olarak bildiğimiz dendaneler, Anadolu İyon tipi sütun kaidesi, boş bırakılmış friz ve 3 fasyalı arşitravını görebilecektik. Tapınağın mimarı Piteos, tapınağın yapımına M.Ö. 350-340 yıllarında başlamış. Tapınağın yapımına maddi destekte bulunan Büyük İskender, bu tapınağın kendisine ithaf edilmesini istemiş. Tapınağın Sella duvarında bir yazıtı bulunuyor. Bu yazıtta, Kral İskender diktirdi bu Naos'u, Tanrıça Athena Polias için yazar. Piteos ve tapınaklarda kullandığı ölçülere ait bilgileri, Vitruvius'un De Architectura adlı eserinden öğreniyoruz. Vitruvius bu eserinde, Piteos'un mimariye kazandırdığı yeniliklerden ve çalıştığı yapılardan bahseder. Piteos'un Karya bölgesinde eserler verdiğini, dönemin önemli yapılarında çalıştığını, Priene Athena Tapınağı'nın mimarı olduğunu yazar. Piteos M.Ö. 4. yüzyılda, Karya bölgesine egemen olan Karya Krallığını yöneten, Hekatomnos Hanedanlığı'nın baş mimarıydı. Mausollos, karısı Artemisia ve kardeşi Idrius zamanlarında, hanedanın önemli kentlerinde imarlık faaliyetleri yürüttü. Priene Antik Kenti'nde kamusal binaların yanı sıra birçok ev var. Kaynaklarda bu evlerin mimarilerinin Pompei ve Delos evlerine çok benzer özellikler gösterdiği söylenir. Anlaşılan o ki, evlerin duvarları kamu binalarındaki duvarlar kadar sağlamdı. Tüm Priene'de sadece bir tane banyo bulunmuş. O da soylu bir ailenin evinde. Evlerin birçoğunda antik mimaride latrina adı verilen tuvalet mevcut. Kentin kuzey kısmında yer alan evlerde, duvar resimlerinin olduğu ve bu evlerin soylu kişilere ait olduğu tahmin edilmektedir. 2. yüzyılda çıkan büyük bir yangınla evlerin çoğunun zarar gördüğü ve terk edildiği tespit edilmiş. Kentin önemli bir yapısı da, Hristiyanlık dönemi yapısı, Roma hamamının hemen batı bitişiğinde yer alan bazilika. Piskoposluk kilisesi olarak hizmet veren bazilikanın bir bölümü, Athena kutsal alanının güney galerisine ait devşirme taşlardan inşa edilmiş. Din görevlilerinin konuşma yaptıkları kürsü, günümüzde halen kilisenin ortasında duruyor. Kente giriş çıkışı sağlayan ve savunma duvarları içine inşa edilmiş 3 kapı var. Bunlardan birincisi Doğu Kapısı olarak adlandırılır ve Magnesia yolundan kent alanına girişi sağlar. Bu kapı diğer 2 kapıdan farklı olarak ana caddelerden birinin aksisinde yer almaz. Batı Kapısı olarak bilinen giriş, muhtemelen o dönemde su dolu olan Batı Koyu üzerinden limana bağlanmayı sağlamaktaydı. Kentin güneyde bulunan 3. kapısı ise, yakın zamana kadar su veren yeraltı kaynağına doğru açılan kaynak kapısıdır. Priene Antik Kenti, hiçbir zaman komşusu Milet kadar zengin olmasa da, arkeolojik açıdan Helenistik çağın en güzel kentlerinden biri olarak bilinir. Kentin gerçekten de olağanüstü güzel ve etkileyici bir havası var. Tepe bir noktada, çam ağaçları arasında konumlanan kente gelip de etkilenmeden dönmek mümkün değil. Priene Antik Kenti, Ege'nin büyüleyici manzaralarına yaslanmış, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan sessiz bir tanık. Bu kent, antik dönemin en iyi planlanmış şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dar sokakları, Athena Tapınağı, tiyatrosu ve agorasıyla, Priene, antik Yunan mimarisinin ve şehir planlamasının ne kadar ileri seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Bu kent, sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda doğayla iç içe geçmiş bir huzur ve keşif noktası. Burada yürürken, antik filozofların, tüccarların ve sıradan insanların ayak izlerini takip edebilir, onların hikayelerini hissedebilirsiniz. Eğer siz de tarihe, mimariye ve doğaya ilgi duyuyorsanız, Priene Antik Kenti mutlaka listenizde olmalı. Burayı ziyaret ettiğinizde, sadece bir antik kenti değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasını da keşfedeceksiniz.
Eğer daha önce Priene'yi ziyaret ettiyseniz, deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Henüz gitmediyseniz, bu videonun sizi bir gün burayı görmeye teşvik etmesini dileriz. Yolunuz Ege'ye, Söke-Didim arasına düşerse Priene Antik Kenti'ne mutlaka uğramalısınız. Coğrafyanın kaderiyle oynadığı bu kenti görmek için, rotanızda küçük bir değişiklik yapabilirsiniz. Bu muhteşem kente bir gün yolunuzun düşmesi dileğiyle, esen kalın.